Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda ROK ıstampası çıkaracağız. Bunun için ROK modeline uygun 41 numara kalıp alıyoruz. Kalıbın ROK modeline uygun olması çok önemli. Kalıbı iç, dış ve taban olarak bantlıyorum. Aynı işlemi iç taraf için de yapıyorum.
Kalıbımızın iç ve dışını bantladık. Ön, orta ve arka orta çizgilerini çizip kestik. Şimdi taban kısmını bantlayacağım. Sonrasında devam edeceğiz. Taban bantlama işlemimiz de bitti. Şu ön orta çizginin tabanda kesiştiği yeri işaretliyorum. Yine arkada da tabanla kesiştiği yeri işaretliyorum. Kalıbı düz bir zemine dıştan yaslıyorum. Milo ve Cadino noktalarını işaretliyorum. Bu modelde bu işlem çok önemli. Burada en ufak bir hata bütün sonucun hatalı çıkmasına sebep olur arkadaşlar. Milo başlarının konumu çok önemli. Milo başlarından tarak çizgisini çiziyorum. Tarak çizgisini dıştan ölçüyorum. Orta noktasını buluyorum. Yine iç tarafta da aynı işlemi yapıyorum. Arka orta çizgi üzerinde 6 santim işaretliyorum. Bu noktayla bu noktayı mezura ile birleştiriyorum. Yine aynı işlemi burada da yapıyorum. Arka orta çizgiden 155 milimetre işaretliyorum. Yine aynı işlemi burada da yapıyorum.
Burada kalıbın köşeleştiği yerde, köşelerinden 2 milim kadar içeriden ayna çizgisini çiziyorum. Şurada 2 milim kadar, 2,5 milim kadar aşağıdan birleşecek. Yine aynı işlemi burada da yapıyorum. 2,5 milim kadar aşağıdan. Bu çizgiyi ayna ile birleştiriyorum arkadaşlar. Tarak çizgisi orta noktasından 65 milimetre işaretliyorum. Buradan 115 alıyorum. Bu noktadan 42 milim veriyorum. Yine aynı şekilde içeriden aynı işlemi yapıyorum. Buradan köşeyi yuvarlıyorum. Ayna parçamızın çizgileri oluştu. Bu iç ve dıştaki kavisi bantı söktüğümüzde eşitleyeceğiz. İki tarafta simetrik olacak şekilde dönüşler. Bu çizgi üzerinde bir 8 veya 10 milim bir kıyılık çizgisi oluşturuyorum. Şu an 10 milim vereceğim. Şu noktaya kadar, aynanın dönüş noktasına kadar. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Bu çizgileri yine bantı söktükten sonra yine düzelteceğiz. Şu tarak çizgisinin orta noktasından 5 milim işaretliyorum. Şu noktadan 10 milim işaretliyorum. İki noktayı birleştiriyorum. Bu noktadan 3 santim 30 milimetre işaretliyorum. Şuradan 37 milimetre işaretliyorum.
Kırlık çizgisinin altından 2-3 milimetre kadar inip çizgiyi birleştiriyorum. Buradan 45 milim işaretliyorum. Buradan 75 milimetre işaretliyorum. Bu çizgiyi şu an buraya aynalamıyorum. Yani buraya çizmiyorum. Bantı söktükten sonra simetrik olarak kopyalayacağım bu tarafa. Arkadaşlar modelimizi pilot kalemle çizdim. Daha belirgin olması için. Milo başlarını hem kalıp üzerinde hem taban üzerinde işaretliyoruz. Kadina yine burun ve oturma noktası. Şimdi bantımızı sökeceğiz. Bantı sökmeden önce şurada aynada şöyle birkaç santim ayna çizgisi üzerinde kesik atıyorum. Şimdi bantımızı sökebiliriz. Arkadaşlar buradaki çizgileri düzeltiyorum. Kalıp üzerinde bantı sökerken esneyebiliyor, yamulabiliyor çizgiler. Profillerimiz modelin hazırlanması için hazır durumda. Arkadaşlar bu fiyonk parçalarını kopyasını aldım.
Şu parçayı oluşturacağız. Şöyle bir parça karton alıyorum. 2 milimetrelik 2 milimetre arası olan bir çizgi oluşturuyorum. Şu iki uca isteğe göre 4 milim kıvırma payı verilebilir. Bu tamamen sizin yorumunuz, sizin tercihiniz. Arkadaşlar ayna parçalarını profillerden ayırdım. Şuraya çok dikkat edin. Bakın. Aynanın başlangıç noktası profilde işaretli olsun. Sonradan dönüşü yok bunun. Şöyle bir eksen çizgisi çekiyorum. Bakın şu benim tarak çizgim. Bunun 5-6 milim şöyle gerisinden bir işaret koyuyorum karşı tarafa da çıkması için. Bu benim hareket noktam olacak kampre işleminde. Buradan koyuyorum. Tarak çizgisiyle çakıştırıyorum. Hareket noktasından hareket ettiriyorum. Şuralarda düzeltme yapıyorum. Arkadaşlar toplam uzunluğunun orta noktasını buluyoruz. Buradan 90 derecelik bir açıyla çizgi çiziyorum. Buradan yaklaşık bir 3 milimetre çiziyorum. Ve tekrar aynayı birleştiriyorum. 3 milimetrelik bir kısaltma yapmış oluyorum bu şekilde. Bazıları bunu buradan kısaltma yapıyor ama o zaman aynanın şeklini bozmuş oluyoruz. Bu şekilde yapıyorum ben. Şimdi bu parçayı kopyalıyorum. Şimdi zımba deliklerimiz bu çizgi üzerinde olacak. Dışarıya 4 milimetre bir pay veriyor.
Şimdi arkadaşlar, burası bizim aynamızın başlangıç noktası. Şurası merkezi. Şu iki nokta arasına şuradan bir 4-5 milim pay vererek başladıktan sonra eşit aralıklarla yaklaşık 23-26 gibi adet gibi zımba delikleri oluşturacağız eşit aralıklarda. Şimdi bunun için mezura ile bu çizginin uzunluğunu ölçeceğiz. Sonra burayı ölçeceğiz. İki tarafın da uzunluğu eşit değil. O yüzden iki taraftaki zımbaların aralıkları minimal bir farklarla oluşacak. Örneğin biri 4,5 ise diğeri 5 gibi olacak. Ama iki tarafa da aynı şekilde uygulayacağız. Şu iki nokta arası toplamda 22 adet oldu eşit aralıklarla. Şimdi aynı işlemi eşit bir şekilde buraya da uygulayacağım. Buraya da 24 tane eşit aralıklarla zımba yerleştirdik. Bunları not alıyoruz. Çünkü gövde parçasını yaptığımızda aynı sayılarda buralara da zımba uygulaması yapacağız. O yüzden notunu alıyorum. Ayna parçamızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Gövde parçasını oluşturmak için şunlar tarak çizgimiz. Bu tarak çizgilerinden, bakın şunlar tarak çizgisi. Tarak çizgisinden ikişer milim aralıklarla burayı keseceğim. Dipte yaklaşık yine 2 milimetre kalacak. Tarak çizgisini yine çakıştırıyorum birbirine. Ve bu arka tarafı sabitliyorum bantla. Şu aralarda birer milime yakın bir boşluk bırakıyorum kadinada.
Tarak çizgisinden 3 santimetre geriye bir paralel çiziyorum. ...18 milimetre monta payı veriyorum. Bunlar bizim aynamızın başlangıç noktaları. Bunlar bizim arka parçamız. Bunları biraz sonra kullanacağız. Şu çizginin noktalarını alıyorum. Tarak çizgisiyle. Tarak çizgimiz. Şuradaki mesafenin orta noktasını buluyorum. 90 derecelik bir çizgi çekiyorum. Yaklaşık bir 3 milimetre şöyle bir kısaltma yapacağız. Arkadaşlar şimdi şuralar, şu iki nokta bizim aynamızın başlangıç noktaları. Şimdi bunu bir temize çekeceğim. Şuralara bindirme payı ekleyeceğim. Ayrıca şuradan 4 milim içeriye zımba delikleri oluşturacağım. Şimdi arkadaşlar şu aradaki şöyle şu iki nokta arasındaki zımba sayısını buraya, buradakilerini de buraya yine eşit aralıklarla konumlandıracağız. Ne demiştik? 22, 24. 22, 24. Şu iki nokta arasına 22 tane, buraya 24 tane yine ölçeceğiz. Eşit aralıkta konumlandıracağız. Arkadaşlar şimdi merkez burası. Ayna başlangıcımız burası. Bu iki nokta arasına 22 adet zımba konumlandıracağım. Şimdi bu mesafeyi ölçeceğim. Biraz hassas ölçmek gerekiyor bu işte. Şimdi formülünü anlatacağım size. Yaklaşık 18 santim, 180. 180 bölü 1 eksiğine böleceğiz. 180 bölü 21 8.57. 8.5'u çok az bir şey geçecek şekilde pergelimi ayarlayacağım.
22 adet. Burası oldu. Yine aynı şekilde burayı da ölçüp buraya da 24 konumlandıracağım. Tabi sizin kalıbınızda bu adetler, ölçüler farklı çıkacaktır muhtemelen. Yine burayı da ölçeceğim. 23'e böleceğim. Evet, gamba parçamız kaldı. Oluşturacağız. Arkadaşlar, gamba parçamızı şöyle üst üste koyduğumda simetrik, içi dışı aynı çıkıyor. O yüzden tek parçayla da devam edeceğim. Arkadaşlar, gamba parçasına da yine 18 milimetre monta payı veriyorum. Şuraya çizdiğimiz kıyılık parçasının ıstampasını yapmıyorum. Biz buraya 10 milimetrelik bir kıyılık çizmiştik. Buranın uzunluğu şu uçtan şu uca 31 santim normalde. Biz birer santim uçlardan makas payı bırakıp 33 santim uzunluğunda 20 milimetre eninde bir şerit keseceğiz buna. Bunu elde cetvelle keseceğiz. Hani karton üzerine çıkarmayacağız. Çalışmamız burada tamamlanmış oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.